بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya İlahel Alemin, her halükarda tevfikat-ı Sübhaniyeni bizlere yar eyle. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuru ile münevver eyle. Bizi senden uzaklaştıran kötü alışkanlıklarımızdan, itiyatlarımızdan halas eyle. Ülfetten, ünsiyetten, duygusuzluktan, hissizlikten halas eyle. Nefsin, şeytanın ve bütün azdırıcı, saptırıcı amillerin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Zat-ı akdesine, azametine uygun anlamaya bizleri muvaffak eyle. Feyzi akdesinle kalplerimizi münevver eyle. Bu hava içinde yaşamaya muvaffak kılıp, öylece ölmeyi cümleye müyesser eyle. Ve o haliyle de haşr-ı neşr olmayı tevfikat-ı Sübhaniyen ile bizlere müyesser eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, 2 hafta üst üste İslam din adına terk ettiğimiz şeylerin bizlere kaybettirdiği hususu arz etmeye çalıştım. Bunları takdim ederken kendime göre bir maksat gütmüştüm. İslam'ın şuuruna, imanın şuuruna varılmadığı müddetçe İslam'dan çok defa çok tavizler verilir. İslam adına verdiğimiz her taviz, İslami hayattan, dünya saadetinden ve dolayısıyla ahiret saadetinden de çok şey kaybetmemize vesile olur. Terk eden terk edilir. Dönenden dönülür. Ellerini gevşeten, bırakan bırakılır. Rahmetin yüzüne bakmayanın rahmet yüzüne bakmaz. Fert Allah'a müteveccihse Allah ona müteveccihtir. Aile Allah'ın istediği istikamette yaşıyorsa Allah o ailenin içindedir. Rahmeti ilahi o aileyle beraberdir. Bir millet Allah'ın yolunda Allah'a müteveccihse, Allah inayetiyle o milleti destekler, zahir olur. Fert Allah'ı terk ederse terk edilir. Ailenin içinde Allah'a ait manalar yoksa o aile metruktur. Bir millet Allah'a ait şeylere bağlı değilse, zebildir o millet. Başkalarının kapısının önünde dilenci ve kıyamete kadar da sergerdan olacaktır. Ahiretinin husran olduğunu ifade zaid olur. O ferdin, o ailenin, o milletin ahireti de husrandır sözü zaid olur. 5 asırdan beri
tedricen 500 milyon İslam dünyası yavaş yavaş Allah'ı terk etti. Kabe'de tevaf ederken Allah'ı terk etti. Müzdelife'de yatarken Allah'ı terk etti. Şeytanı taşlarken Allah'ı terk etti. Sakal bırakırken Allah'ı terk etti. Mescitte Allah'ı terk etti ve millet terk edildi. Rahmet aleyhinde yağar. Fırtına aleyhinde eser. Siyasi fırtına da aleyhinde eser. Siyasi de aleyhinde fırtına estirir. Dünya da aleyhinde fırtına olur, esmeye başlar. Çünkü göklerde onun için hüsnü kabul yok. Çünkü Allah'ın makbulü değil. Allah'ın makbulü değilse bir insan, bir aile, bir cemaat, meleklerin makbulü değil. Meleklerin makbulü değilse yerde onun için hüsnü kabul yoktur. Kapılar yüzüne kapanacak. Pencereler yüzüne çarpılacak. Rahmete müteveccih olduğu zaman dua, ibadet adına yaptığı şeyler kirli paçavra gibi suratına vurulacak. Gönülden ne zaman Allah'a döneceğiz, rahmetin bizi intizar ettiğini bekleyeceğiz. İşte bunu diyebilmek için ve hareket edeceğimiz ufka, hareket edeceğimiz çıkışı tayin ve tespit etmek için bunları arz etmiştim. Bunların sonunda lüzum hissedersem, Cenab-ı Hak murat buyurursa, bu dersleri temdit etmeyi düşünüyorum demiştim ama sarf-ı nazar ettim. Tevhid delillerine bir mukaddeme arz ettikten sonra inşallahü teala önümüzdeki derslerde onları anlayışım seviyesinde size arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak'tan da siz de ben de hepimiz dua edelim. Ben diyeyim ki Allah'ım ben seni anlatırken, sana ait delaili anlatırken benim anlatışım, benim ifade tarzım içinde kalplerde hüsnü kabul değil de mevzuun azametine göre kalplerde hüsnü kabul ihsan eyle. Asıl bu meseleyi kökünden halledebilecek asara, delaile, okumaya, düşünmeye bir vesile kıl. Biz buradaki işaretle, remizlerle meseleyi kökünden halledebileceğimiz vadiye teveccüh edelim. Siz kendiniz için de aynen söylediğimiz sözler başımızın üzerinden geçmesin Allah'ım. Kalbimize uğradığı zaman marifet adına bir şeyler bıraksın Allah'ım. Mescide geliş gidişimiz boş olmasın Allah'ım. Her yeni teveccüh bir yeni teveccühe aşk ve şevk uyarsın kalbimizde Allah'ım. Secdemiz huzurlu olsun, şevkli olsun. Arkadan gelecek secdelere mukaddeme olsun. Sana külli kulluğa ve bu kullukta külli şuura bir başlangıç olsun Allah'ım. Size böyle deyin. Yatarken böyle deyin. Gece kalktığınız zaman böyle deyin. Sabah dışarıya çıkarken böyle deyin. Dünya adına, hayat adına ne derseniz deyiniz, onların semeresi pek cüz'i olacaktır. Ukba adına, marifeti ilahi hesabına, Allah namına söyleyeceğiniz bu sözler yığın yığın, tınas tınas size uhrevi semerat hasıl edecektir inşallahü teala. Allah bizi perişan etmesin. Allah'a ait şeyler güzel anlatılmasa bile, anlatamasak bile, güzel dinleyemesek bile tatlıdır Allah'a ait olduğundan ötürü. Allah kainatı kendisini anlatsın diye yaratmış. Bizi de kendisini anlayalım, anlatalım, kendisini gösterelim diye yaratmış. Allah'ın ne meleğe, ne semeye, ne insana, ne kainata ihtiyacı yoktu. Binefsihi kelamı vardı, kendi kendine konuşurdu Allah. Hiç lüzum yoktu bize. Binefsihi kudreti vardı, kendi zatına taalluk eder taraflarıyla Allah Celle Celaluhu bize ihtiyacı yoktu. İlmi vardı keza, sem'i vardı keza, basarı vardı keza. Şuunat-ı zatiyesi içinde Allah Celle Celaluhu bize ihtiyacı yoktu. Müstâni bizzattı, müstâni alel ıtlaktı. Bununla beraber bizim için bizi yarattı. Bizim gözümüzle kendini görmek ve göstermek için bizi yarattı. Kulağımızla kendini bize duyurmak, bizde bizi bize duyurmak ve sonra kendini bize duyurmak için kulağımızı yarattı. İnsan olarak bizi yarattı, şuur verdi, kendisini bilelim, ona erelim diye. İhtiyaçsız olan Allah Celle Celaluhu bizimle, kainatla, Kur'an'la
ve insanların mükemmeli olan peygamberlerle, onların diliyle ve haliyle kendisini konuşturuyor. Kendine ait ayatı dile getiriyor. Her şey çıkardığı tarrakalarla, tatlı seslerle, adeta bir senfonizmadaki tatlı musiki gibi Allah'ı anlatıyor Celle Celaluhu. Cenab-ı Hak çeşitli dillerle kendisini bize anlatırmasına mukabil, kalbimizde mahkes halk eylesin de anlayalım. Söylenen sözler kalpte mahkes bulmazsa, akseder de taşa çarpmış gibi geriye giderse, körler sağırlar gibi yaşamış, o hal üzerine de ölmüş oluruz. Öyleyse bu vadide anlatılacak şeyler, seviyemizin bazen fevkinde, bazen dununda olabilir. Bazen efkâr-ı teşviş edici şeyler söylenmiş olabilir. Ama maksat mualla olduğundan, Allah olduğundan Celle Celaluhu, onun hatırı için kemali dikkat ve ehemmiyetle dinleme mecburiyetinde olduğumuzu bilelim. Yalnız o delaile girmeden size bir iki hususu arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Bu benim aklıma gelen dertler, söylendiği zaman duyduğum, üzerine eğildiğim dertler, daha başkalarının bu kabil duyduğu şeyler var ise şayet, onlar da başka şekilde mesele yapılabilir, üzerlerinde durulabilir. Kadimden beri bütün kafirler, Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bütün mülhitler, duyguları sahasına giren şeyleri kabul edip, duygu sahasına girmeyen şeyleri reddetmişlerdir. Dünkü kafirle bugünkü kafir arasında temel meselede fark yoktur. Gözümle gördüğümü kabul ederim, görmediğimi kabul etmem. Elimle yakalayabilirsem kabul ederim, yoksa reddederim. Kulaklarımla sesini duyarsam, kendi kulaklarımla sesini duyarsam kabul ederim. Yoksa bende hüsnü kabul görmez o talep, o istek, o emir. Bu sözleri alın, asırları aşın, 2000 sene, 3000 sene ötesine gidin. Hz. İsa'dan evvel Epikür'ün aynı şeyleri söylediğini, Demokrit'in aynı şeyleri söylediğini, bu asrın mülhitlerinin aynı şeyleri söylediklerini göreceksiniz. Esas iş küfürden geldiği için, gönüldeki küfürden neban ettiği için, gönlünde küfür bulunan herkesin dili aynı şeye tercüman olacaktır. Bütün dünyada. Çünkü mesele küfre tercüman olmaktır. Gözümle görmediğim şeyi kabul etmiyorum. Allah'ı gözümüzle görmediğimize göre kabul etmenin manası yoktur. Allah'ı elimizle tutamadığımıza göre kabul etmek manasızdır. Sesini bizzat ve kendi kendimize kulağımızda duymadığımızdan ötürü onu kabul etmenin de manası yoktur gibi çok korkunç, efkarı bulandırıcı, insanın kalbine acip şeyler getiren bu dalalet fikri, küfür fikri dünyanın her yerinde, çeşitli devirlerde aynı şekilde hüküm ferma olmuştur. Bu esasen bir bakıma mantıki gibi görünür. Fakat mantıksızlık mantığıdır bu. Esasen mantıksızlık mantığıdır. Evvela şunu arz edeyim, biz mevcudiyetine inandığımız her şeyi görmüyor ve elimizde de yakalamıyoruz. Nice mevcudiyetine inandığımız şeyler vardır ki onlar bizim irade ve imkan dairemizin dışındadır. Nice şeyler vardır ki mevcudiyetine inandığımız halde bir kere hayatta yüzünü görmemişizdir onların. Küreleri birbirine bağlayan bir cazibe kanunu vardır. Halbuki ortada cazibe kanununun ne eseri vardır ne de temeli vardır. Ama biz böyle bir cazibe kanunundan bahsederiz, hem laboratuvara getirilmiş gibi bahsederiz. Vardır deriz. Amerika'yı gözümüzde görmediğimiz halde kabul ettiğimiz gibi cazibe kanunu da kabul ederiz. Cisimlerin birbirinden bir kaçma kanunu vardır, dafia diyoruz buna. Eskiler anil merkez diyorlardı. Bu kanunun da mevcudiyetini gözümüze görmediğimiz halde kabul ediyoruz. Mıknatıs kuvvetini, gücünü görüyoruz. Demir demiri çekiyor, cisim cisimi çekiyor. Fakat ortadaki bu çeken şey nedir bunu bilemiyoruz. Bir kısım hesaplar filan yapıyoruz.
Bu cisimde şu vardır, bunda şu vardır fakat bütün bunlar sadece vakî anlatmadan ibarettir. Dikkat buyurun. Meselenin halli değildir. Küre-i arz niye cisimleri çeker? Tayyare neden yukarıya doğru zor kalkar? İnsan neden acaba tüy gibi yukarılara doğru kalkamaz? Bütün bunların izahı değildir yerçekimi meselesi. Vakîi anlatmaktır. Su içtiğim zaman susuzluğum gidiyor. Neden? Suya ihtiyacım vardı, içtim de ondan. Mesele izah değildir bu. Vakîi anlatmaktır. Yani çok defa tecrübe ettim. İçim yandığı zaman su içtim ve sonra gördüm ki susuzluğum gitti. Vakîi anlatmaktır bu. Bu dinsizlik demagojisi, dinsizlik aldatmasıdır. Eskiler buna muhalata derlerdi. Demek oluyor ki gözümüzle görmediğimiz çok şeyi kabul ediyoruz. Neden kabul ediyoruz? Aklımızla, gözümüzle gördüğümüz şeylerin terkibini yapıyoruz. Bu cisim bunu çekiyor, bu cisim tarafından çekiliyor. Arada bir kanun mevcudiyetine varıyoruz, cüz'iyatta araştırıyor. Sonra aklımızda diyoruz demek bizim göremediğimiz bir kanun var ki bunu çekiyor diyoruz. Elektronu hiç görmüyoruz, nötronu da görmüyoruz. Ama atomun mevcudiyetine inanıyor ve çekirdeğin etrafında elektronların baş döndürücü süratle döndüğünü kabul ediyoruz. Niye onu kabul ediyorsun da bunu kabul etmiyorsun? Atom maddecinin sermayesidir. Laboratuvarı onu götürür, her şeyi ona bağlar. Her şeyi maddeye irca eder. Bununla beraber kadim ve cedid bütün kafirler bu büyük mağlata ile gözümüzle görmediğimiz şeyi kabul etmeyiz iddiasında ısrar etmektedirler. Akıl ayrı bir meseleyi arz ediyorum. İnsanlığa ait büyük meseleleri halledebilecek kapasitede değildir. Fakat akıl bir alettir. Arz ettiğim gibi bu meseleleri müşahede neticesinde bir kısım kanunlar çıkarabilir. Şöyle diyeyim, duyguların insana kazandırdığı şeylerin terkibini yapa yapa hakikata ulaştırır insanı akıl. Göz görür, kulak işitir, göz gördüğü şeyleri değerlendirir, kulak duyduğu şeyleri değerlendirir. Akıl hakem olur, bu meselelerden bir netice çıkarır ve hakikata ulaşır. İşte aklın vazifesi budur. Ve biz Celle Celaluhu zat-ı bari hakkında gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, hissiyatımızın mahsettiği meseleleri değerlendirmek suretiyle aklın hakemliğine veriyoruz. Akla diyoruz ki değerlendir bunu. Gözün gördüğü her şeyde kainatta, insanda ve insanın simasında, insan sözünde ve insan sesinde, insan gözünün ve kulağının değerlendirdiği manalar aklın eline geldiği zaman akıl bu muammanın altından bunları yaratan Allah'tır hükmüyle çıkıyor. Maddeci büyük mağlatasıyla gözüyle görmediği şeyi reddetmesine mukabil delail-i akliye, delail-i katiye ile inşallahü teala bundan sonraki tedrisatımızda bu delilleri peyderpey görmeye çalışacağız. Daha belki derslerde arz ettiğim gibi bu derslerde arz etmede fayda mülahaza ediyorum. Çok meseleler çok defa formüle edilmiş olarak, mümkün olduğu kadar hislerimden de uzak tutarak, makuliyet ve mantıki olmasına dikkat ederek takdime çalışacağımdan belki çoğunuzu sıkabilir. Fakat sabırla inşallahü teala, teenniyle dinlersek, benim nefsimin bu kabil derslere ihtiyacı olduğu gibi, benim gibi nefis taşıyanın da ihtiyacı vardır. İmanımızın rüsuh bulduğu nispette İslam'a sahip çıkacağız. Hakikatini de arz etmiş olayım. İmanımızı kuvvetlendirebilmesi bakımından haiz-i ehemmiyettir. Tekrarda fayda mülahaz ediyorum. Meseleyi hislere bağlamanın bir yanlışlık olduğunu biraz sonra arz edeceğim. Mantığın da bu işin ötesinden kalkamayacağı bir gerçektir, onu da arz edeceğim. Hissin de alet olduğunu, mantığın da, aklın da alet olduğunu, onu da arz etmeye çalışacağım. Neyin neye yaradığını dikkat buyurun bilemeyen, neyin neye yaradığını bilemediğinden yerinde kullanamayan insan, bir muhalatadan, bir yanlışlıktan, bir aldatmadan, başka bir yanlışa, başka bir aldatmaya gider. Rus astronotu
Küre-i arzın etrafında füzesiyle bir döndü mü dönmedi mi, geriye geldiği zaman ben Allah'a rastlamadım. Korkunç iftirasında alabildiğine mantıksızlık mantığını ifadede bulundu. Ben Allah'ı göremedim dedi. Sanki bütün kainatı elinde, kabzayı tasarrufunda, kudretinde tutan Allah Celle Celaluhu, küre-i arzın etrafında balon şeklinde bir yerde bulunuyor da, o oraları dolaştı, göremedi, göremediğini inkar adına, ilhat adına televizyonla, radyoyla bütün dünyaya ilan etti. İlk defa Allah Celle Celaluhu, bu hususa da dikkatinizi istirham edeceğim. Allah olduğu için görünmez. Allah, Allah olduğu için görünmez. Çünkü Allah bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutuyor. Sizin üzerinde yaşadığınız küre-i arz, Allah'ın mülküyle mukayese yapılacak olursa, sizin vücudunuzdaki atomların mikron hesaplarıyla milyarda biri dahi olmaz sizin küre-i arz. Sizin kürenizle beraber, kalbinizle beraber bütün cihanı elinde tutan Allahü Celle Celaluhu, kürenin bir tarafında bir sandalye koymuş üzerinde oturuyor. Tahayyül etmek, bu ancak veseniye devrinden kalma safsatanın ifadesidir. Ancak buna putperestlik devrinde, ilmin mantığın olmadığı devirde inanılırdı. Biz diyoruz ki Allah Celle Celaluhu şu nizam alüt kainatı elinde tutuyor. Öyleyse o bir yerde olmaz. Saniyen, Allah'ın madde olduğunu kim söylemiş ki sen onu görme iddiasına kalkışasın? Allah maddeden münezzehtir. Allah cevher değildir. Allah arez değildir. Allah aklımıza gelen her şeyden başkadır. 3. İnsanın görmesi ancak binde 6 nispetindedir. Kızıl ötesi, mor ötesi şeyleri görür insan. Binde 994 görmemektedir insan görülebilen şeyleri. Sen ne zaman binde 1000'i görürsün, o zaman ben Allah'ı görmüyorum sözünün bir değeri olabilir. Binde 6'yı, binde 5'i gördüğün nispette Allah'ı göremiyorum iddiası çok korkunç bir yalandır. Allah'a karşı söylenen bir yalandır. Bu mesele ne kadar mantıksız olursa olsun, siz de şahit oldunuz, daha nice defa şahit olacaksınız, kendi memleketinizde de. Muallim çocukların karşısına dikildi, dikilmekte ve dikilecek. Beni görüyor musunuz? Tahtayı görüyor musunuz? Sandalyeyi görüyor musunuz? Elimdeki minnacık kalemi görüyor musunuz? Görüyoruz. Neden görüyorsunuz? Çünkü bunlar var. Allah'ı görüyor musunuz? Hayır. Neden görmüyorsunuz? Öyleyse yok. Bugün söyleniyor, dün söylenmişti, dün o sözü duyanlar bugün anarşist oldu. Yarının anarşistleri de bugün bu sözü dinleyenler olacaktır. Sen kendine gelip bu mağlatanın karşısına Kur'an mantığıyla, Resulullah mantığıyla çıkmazsan, daha nice mantıksızlıklar o mekteplerde söylenecek, o radyoda ilan edilecek, o televizyonda sen istesen de, istemesen de sana, hanımına ve çocuğuna dinlettirilecek. Bu mantıksızlık mantığından kurtulmanın bir yolu var. Allah'ın bize ihsan ettiği varlığı, Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği idraki ve Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği, sofra gibi önümüze serdiği küre-i arzı ve bütün kainatı kitap varakları gibi çevirmek, çevirdikçe çevirmek, Allah'a ait asarı tespit etmek, mantık hakemliğiyle Allah vardır hükmüne varmak. Bunu birinci prensip olarak, birinci iş olarak evde işlemeyi vazife olarak tercih etmek. Çoluk çocuğu anlatmayı vazife bilmek, hanıma anlatmayı vazife bilmek ve millet içinde arı gibi kaynaşmak, bu hakikatin neşrine çalışmak. Küfre götürücü sebepler ilim değildir, fikir değildir, akıl değildir, mantık değildir. Küfrün temelinde mantıksızlık vardır. Küfrün temelinde ilimsizlik vardır, üniversitede olsa bile. Küfrün temelinde cehalet vardır, küfrün temelinde akılsızlık vardır. Bu noktadan çıkış yaparak, daha evvelki derslerde arz etmiştim, ilavesiyle veya eksiltmesiyle aynı şeyleri arzda fayda mülahaz ediyor.
İnsanları küfre iten amiller var, bunların bilinmesinde fayda mülahaz ediyorum. Cehalet en birinci amildir. Yeryüzünde 500 milyon Allah'tan uzaklaşmış cemaatin uzaklaşmasına vesile olan amil, bu cemaatin cehaletidir. Bu cemaat Kur'an'ını bilmiyor. Bu cemaat neyin Allah'ı anlattığını bilmiyor. Bu cemaat peygamberini de tanımıyor. Ali Veli gibi inkılapçı bir şahıs olarak tanıyor peygamberini. Bu cemaati idlal eden ve kısmi küllisini küfre atan cehaletidir. Kafir olan kimseyi küfre atan da cehalettir. Bu cehaletin ne türlü bir cehalet olduğunu cehaletin sonunda arza çalışacağım. Kur'an وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. İnsanlardan öyleleri vardır ki mücadelesini, diyalektiğini ilimsizlikle, cehaletle yapar. İlimsizdir, cehalet içindedir. يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى. Hidayette de değildir. Prensiplere bağlı bir kısım prensiplerle de oraya gelmemiştir. O ona bağlı mantıki prensiplerle de oraya gelmemiştir. Dikkat buyurursanız, bugün ilmin temeline koymak istedikleri şeyler sadece faraziye ve nazariyelerden ibarettir. İnsan olmuş, arz edeceğim onu yeri geldiği zaman. Suyun kenarında meydana gelmiş, bilmiş hatırınıza koyun. Sonra solucan olmuş. Kim görmüş bunu böyle olduğunu? Hangi ilmi kaideye dayıyorsun? Sonra kaplumbağa olmuş, sonra o olmuş, sonra bu olmuş, sonra kainatı idare eden bu insan çıkıvermiş Hudayi Nabit gibi. Böylesine mantıksızlık olamaz. İnsan gibi acip bir muamma, çok esaslı mantıki kaidelere dayatılmadıktan sonra insanı anlatmak demek değildir bu. Mışlarla büyük hakikat anlatılamaz. Rüzgar esmiş falan olmuş da ışık meydana gelmiş. Kimse bunu kabul etmez. Avamca arz edeyim, en âmi insan dahi bunu yutmaz. Bunun bir kanunu nizamı vardır. Elektriği kendi kanununa bağladığınız zaman anlatmış olacaksınız. Ve pozitif ilim adına maalesef üniversitesinde de, daha dün okullarda da telkin edilen her şey böyle mışlara dayalıdır. Bir kısım nazariyelere dayalıdır. Daha ötesine gitme sana der, çünkü ötesi metafiziğe ait felsefenin mevzuudur gibi kaçamak. Yani yenilecektir de minderin dışında sırtı yere gelsin diye kaçar. Metafizik mevzu, yok bilmem teoloji, yok felsefe mevzu. Meseleye hal demek değildir bu. Onun içindir ki tereddüt etmeden diyorum, cehaletin en koyusu, cehli mük'ab diye bir şey var. Bilmez, bilmediğini de bilmez fakat kendini biliyor sanar. İşte bu cehaletin 3 defa katlanmış şeklidir. Bilmemek bir cehalettir. Bilmediğini de bilmemek 2. derecede cehalettir. Kendini biliyor sanma 3. derecede cehalettir. Birincisine cehli basit denir, ikincisine cehli mürekkep denir, üçüncüsüne cehli mük'ab denir. Allah Celle Celaluhu kainatı lerzeye getiren tarrakalarla kendisini anlatırken buna göz kapama elbette cehalettir. Küfre karşı konuşurken gayzımdan dolayı cemaat beni mahsur görsün, küfür o kadar hor ve hakirdir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْت۪ينَ آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Sadakallahul azim. O bilmeyen cahiller var ya, derler ki لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ Peygamberle Allah konuşuyor, bizimle de konuşsa da mevcudiyetini bilsek ya, dünkü cahilin sözü, bugünkü cahil aynı şeyi söylüyor. Bakın Kur'an ne diyor? اَوْ تَأْتِينَ آيَةً Veya bize bir ayet gelse, gök başımıza aşağıya inse, yer yukarıya doğru çıksa, şak şak olsa yarılsa, ay parçalansa, elden sular akıverse, ağacın bitmesi, meyvenin olması, camidin üzerinde tatlılığın, halavetin meydana gelmesi, bir çekirdeğin koskoca ağacı omuzlayıp taşıması, tarihçeyi hayatını içinde saklaması, yağmurun bir ölçüyle yağması, denizlerin tebahuru, bütün bunlar her birisi birer ayet iken o hala ayet arıyor.
Siması bir ayet iken, mevcudiyeti Allah'ın varlığına bir mucize iken hala bir ayet arıyor. Bir ayet inse ya diyor, لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَ ayet. Ya Allah bizimle konuşsun, ben varım desin bize veya bir ayet göndersin. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bunlardan evvel, 20. asrın kafirlerinden evvel, daha evvelki kafirler de aynı şeyi söylemişlerdi. مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Tıpkı onların sözü gibi. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri birbirine ne kadar benziyor. Meseleye girerken bir hususa dikkatinizi rica etmiştim. Şahıslar meselesi değildir. Kimin kalbine küfür girerse aynı şeyi ötecektir o. Teşâbehet kulûbuhum diyor, teşâbehet elsinetuhum demiyor, teşâbehet efkâruhum demiyor. Kalpleri ne kadar da birbirine benziyor. Epikür'ün kalbi, Demokrit'in kalbi, Marx'ın kalbi ne kadar da birbirine benziyor. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Buna tarih psikolojisi desek sezadır. Allah Celle Celaluhu ayetlerini böyle açık bize takdim ediyor. O günle bugün arasında münasebet kurmamızı istiyor. Ve küfür hep aynı menbaadan çıktığını bize hatırlatıyor. Ve temelinde büyük bir şey vardır, o da cehalettir. Allah cehalet denen bu yüz karasından ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Marifeti sübhaniyesine ulaştırsın. Bunu şu husustan dolayı ısrarla üzerinde durdum, arz ettim. Bazı kimseler, Allah'ı inkar eden kimselerin ilmi ve irfanı karşısında kendilerinde eziklik hissederler. Bunlar bu kadar okudukları halde nasıl olur da yanılırlar, nasıl olur da aldanırlar? Meseleye temelinden girmeyen herkes aldanabilir. Bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Şu elektriğin nasıl bir santralda veya bir trafoda veya bir barajda meydana geldiğini, ya suyun gücüyle veya benzin gücüyle elektriğin nasıl meydana geldiğini eğer bilmiyorsanız, onu sadece şuradaki hatlarda ve şuradaki lambalarda araştırır, karıştırırsanız çok yanlış zanlara kapılırsınız. Doğru izah edemezsiniz. O meseleyi anlatırken daima gülünç duruma düşersiniz. İşte ilim adamı dahi olsa meseleyi böyle ortadan aldığı için gülünç duruma düşüyor. Bu meselenin temeli sağlam bir esasa dayanmazsa mesele anlatılmış değildir. Bu hatlar birbirine bağlı da ışık ondan meydana geliyor. Al hatları birbirine bağla, gelsin ışık meydana. Gelmeyecektir. Temel ister, temelinde sağlam bir şey ister. İşte bundan ötürü cehalet diyoruz. Ve Kur'an bu cehaleti anlatırken şöyle ferman ediyor. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar zahiren dünya hayatında, dikkat buyurun, sadece ufuklarında tezahür eden şeyleri bilirler. Ama ahireti bilmezler. Yani sonra gelecek şeyi bilmezler. Onlar sadece dört ayaklı canlılar gibi nazarlarına arz edilen gözlerinin karşısındaki kareyi bilirler. Daha evvelde şeritte bir kare varmış, daha sonra da varmış. Bu üçünün toplamı şu manayı ifade edermiş, bunu idrak edemezler. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Gökte ve yerde nice ayetler vardır. Onlar onlara basar geçerler, uğrar geçerler de yüzlerini çevirirler. Her şey Allah'tır, her şey Muhammedur Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onlar Mahmud gibi gözlerini yumup geçtiklerinden ötürü göremeyecek ve anlayamayacaklar. İşte cehalet dediğimiz şey de budur. İnsanları inhiraf ettiren, küfre atan amillerden bir tanesi de hevadır ve hevanın tevlid ettiği inhiraftır. İnsanın arzusunun insana hakim olması, insan benliğini insan kaprislerinin çepeçevre sarması, evlada karşı arzu, aileye karşı arzu, çocuğa karşı arzu, yurda karşı arzu, yuvaya karşı arzu, bu arzularla insan bir arzular abidesi haline gelir. Ve sonra bu arzuları aşamadığından yolda kalır, Allah'a ulaşamaz. Heva insanı boğar. Kalla bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Kur'an diyor, hayır hayır diyor. Peşin size verilen lezzetleri tercih ettiniz,
ahireti unuttunuz, terk ettiniz. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edinen o adama bakmıyor musun? Arzuları mabudu olmuştur onun. Arzuları hesabına durmadan boğuşuyor, durmadan çırpınıyor. Böyle bir insan başını kaldırıp kainatın tebessüm eden simasına bakamaz ki Allah'ı görsün. Kendi içine dönemez ki Allah'ı görsün. Hadiseleri değerlendiremez ki Allah'ı görsün. O midesine indireceği şeyin kavgası arkasındadır. O sinesine basacağı şeyin kavgası arkasındadır. O kendisine refah kazandıracak şeyleri elde etmenin kavgası peşindedir. Evet, heva ve heves insanı inhiraf ettirici büyük amillerdendir. Kur'an-ı Kerim yine şagaletna emvaluna ve ahluna diyor. Bizi ailemiz ve evlatlarımız alıkoydular, meşgul ettiler. Haktan, hakikattan alıkoydular. Meseleyi umumileştirirsek Allah'tan alıkoydular demek suretiyle hevanın ve hevesin insanı inhiraf ettirdiğini görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim diyor: زُيِّنَ لِلنَّاسُ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ İnsanlara çok süslü görünüyor. Kadınlar, evlatlar, yığın yığın paralar, atlar ve bugünkü manasıyla taksiler, villalar, apartmanlar, lüks hayat, debdebe alayış, onlara çok süslü ve zinetli göründüğünden insanlar boğuluyorlar. O zinet ve debdebe karşısında boğuluyor, hakikati göremiyorlar. Evet, bu hevadır. Bu hevadır ki insanlara mabud olmuş. Bu hevadır ki insanların aklını çelmiş. Bu hevadır ki insanları Allah'tan alıkoymuş. Ve bunun neticesinde korkunç inhiraf olur. Allah'ı binlerce delillerle ona anlatsanız, işte bu noktadan çıkış yapıp inhiraf ettiği için ona anlatamayacaksınız. Firavun gibi ya Haman ibnili serhan lealli ablughul esbab esbabes semavati faattali'a ila ilahi Musa ve inni leazunnuhu kâziba diyecektir. Hiç akla mantıka gelmeyen şeylerle kendi kendine avutmaya çalışacaktır. Bana yüksek bir kule yap da yukarılara doğru çıkayım tıpkı Gagarin gibi. Bakayım oralarda küre-i arzın etrafında Allah var mı? Ben öyle sanıyorum ki Musa beni aldatıyor, yalan söylüyor. Ben onu yalancı sanıyorum. Allah'tan bahsediyor, inhirafında bulunacaktır. Bugünün insanı aynı noktadan çıkış yapmış, hevai nefsine uymuş, pek çok günah etmiş, Mevla'nın huzuruna gelmek ağır geliyor, pek çok feraizi terk etmiş, kalbinde lekeler hasıl olmuş, Allah'ın huzuruna gelmek ağır geliyor ve böyle vahiy delilleri değerlendirerek inhiraf ediyor, Allah'a karşı geliyor. Hevamız inhiraf hasıl etmiştir. Hevasına mağlup olanların hevası inhiraf hasıl etmiş ve bugünkü insanlık bu hale gelmiştir. Cenab-ı Hak hevai nefsimize uymadan da bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu meseleyi tamik etmek de mümkün. Daha çok şey söylemek mümkün fakat diğer hususları arza zaman kalmayacağı için üzerlerine basıp geçiyorum. Cenab-ı Hak söylenen az şeyde samimiyet ve ihlasla beraber çok tesir halk eylemek, kudreti dahilindedir, halk eylesin. İnsanları küfre iten amillerden bir diğeri de kibir ve inatıdır insanın. Mütekebbir, müstahni davranan niceleri vardır ki, bu müstahni davranmaları neticesinde küfrün gayyasına tepetaklak gitmişlerdir. Kibriya Cenab-ı Hakk'ın ridasıdır. El-azametu izari vel-kibriyâ'u ridâi buyuruyor kutsi hadisinde. Büyüklük benim şiarımdır, sıfatımdır diyor. Başkası büyük olursa ters taraftan işe girmiş olur, yanlış bir yola girmiş olur. Şeytan bu yanlış yola girdiği için rahmeti ilahiden mahrum kalmıştır. Eba vestekbera ve kâne minel kafirin Kur'an ferman etmektedir. Suçu şudur, o baş kaldırdı, Adem'i hor ve hakir gördü, kendisini de kibirli gördü, büyük gördü. Vestekbera. Ne oldu sonra? Ve kâne minel kafirin. O zaten kafirlerdendi, belki de bu suretle kafir oldu, kafirler içine girdi. Evet, kibir insanı küfre atan amillerden bir tanesidir.
Yine Kur'an ferman ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَب۪يرًا Sadakallahul azim. O Allah'ın huzuruna çıkmayı ummayanlar, iyi kötü her şeyden hesaba çekileceklerini düşünmeyenler, hayatı dünya sananlar ve dünyada istedikleri gibi yaşayanlar, kibirlenenler, böbürlenenler. لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ Melekler bize inseydi ya, niye Araplar içinden bir insan bize peygamber gönderildi? Neden Ebu Talib'in yetimi gönderildi? Niye babasız, anasız bir insanı bize musallat etti? Diyorlardı. Ya melek indirilseydi ya onun yerine, bize Allah'ın emirlerini anlatan melek olsaydı ya, kibir nasıl konuşturuyor insanı? Nasıl Nur-u Ahmediye'den mahrum ettiriyor? Nasıl Allah'a tam makes olan Hz. Muhammed'den uzaklaştırıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. اَوْ نَرَى رَبَّنَا Veya Rabbimizi apaçık görseydik. Teşâbehet kulûbuhum diyeyim yine. Teşâbehet kulûbuhum. Rabbimizi apaçık görseydik. Görmüyoruz, nasıl inanalım diyorlardı. لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerinde, kendi işlerinde ciddi bir büyüklüğe, kendilerini büyük görmeye, çalım satmaya başladılar. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَب۪يرًا Ve sonra da çok büyük, baş döndürücü bir şımarıklığa, baş kaldırmaya, insanları hor hakir görme havası içine girdiler. Anlaşılıyor ki, kibir denen hastalık, insanı neticede küfür denen ölüme götürüyor. Küfür insan hayatında bir ölümdür. İnsan letaifinin ölmesi, ahsen-i takvim sırrına mazhar insanın cennete gitmesine mani olması, Allah'ı görmesine mani olmasıdır. Bu itibarla küfre bir ölüm diyebiliriz rahatlıkla. Bu ölümü tevlid eden korkunç hastalık kibirdir. Allah bizi kibirden mahzun ve mahfuz buyursun. İlim adına nice çalım satan kimseler vardır ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisi önüne oturup, tenezzül edip, tevazuen ondan bir şeyler bellemedikleri için, kainatın manasını kainatın tercümanından almadıkları için, kainatın tercümesi olan Kur'an'a kulak vermedikleri için sapıtmışlardır. Kendilerini büyük görür, her meseleyi halleder, her şeyin öhtesinden kalkar vaziyette müşahede ettiklerinden, Nur-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kalmışlardır. Kibrin doğurduğu, küfre götüren kibrin doğurduğu ayrı bir hastalık da vardır ki, o da inattır. İkisini bir amil saydım, kibru inat dedim. İnsanda inat bulundu mu, o insanın da imana gelmesi çok zordur. Saplanmışsa, kafasında bir kısım muhkem kaziyeler hasıl olmuşsa, senin anlatacağın her hakikate kulak tıkayacaktır. Mantıken kabul etse dahi, fakat red yollarını araştıracaktır. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur bu. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا Allah'a asla iman etmeyiz diyorlardı. Yerden kaynaklar fışkırtmadıktan sonra, yenbular fışkırtmadıktan sonra, bağ ve bahçeler, hurmalar ve üzümlerden ibaret bağ ve bahçeler vermedikten sonra, aralarında da çayları çağlatmadıktan sonra sana inanacak halimiz yok diyorlardı. Bunu mutlak kafirin sözü olarak ele alın ve sonra Yahudi'yi dinleyin. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً Hani bir zamanda demiştiniz, ya Musa Allah'a inanmayız, açıktan açığa onu görmedikten sonra. İnat bu. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا İlâ ahiril ayet sadakallahul azim. Bir zamanda demiştiniz, bu yemekleri yiye sabrımız tükendi artık. Bu yemeklere sabretme niyetinde değiliz. Dua et de bize soğanlar, sarımsaklar, mercimekler versin diyordunuz. Bütün bunların temelinde hep inat vardır. İnanmamada ısrar etme vardır. Öyleyse bu kabil kimselere de hakkı anlatma imkan yoktur. Anlatsanız da hüsnü kabul görmeyecek, anlatılan şeyler temiz bir kalp bulup,
temiz bir makes bulup orada tesir icra edemeyecektir. Cenab-ı Hak bizi inattan da muhafaza buyursun. Küfre badi, insanı imandan mahrum eden, kalbi bir rahatsızlıkta haddi tecavüz etme, haksızlık yapma manasına zulümdür. Zulmü şiar edinen insan, bugün değilse yarın imanın nurundan mahrum kalacaktır. Haddini tecavüz eden, halka ve hakka karşı taaddada bulunan insan, bugün olmazsa yarın imandan ve imanın envarından mahrum kalacaktır. Bugün olmasa yarın olacaktır. Hak ve halk ikisini de diyorum. Halka zulmeden de, hakkın hukukuna riayet etmeyen, o hududu tecavüz eden de, ikisi de zulüm yaptıklarından, ikisini de Allah Celle Celaluhu yaptıkları bu şeyle adım adım küfre doğru itiyor, neticede gidip küfre incirar edecektir. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tariqan illa tariqa cehennem halidîne fîhâ ebedâ. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin cehennemde ebediyen kalacaklarına dair 3 ayet varsa biri budur. Küfrettiler, sonra da zulüm yaptılar, haddi tecavüz ettiler, taaddada bulundular, had bilmemezlik haline girdiler. Lem yekunillahu liğafire lehum. Allah onları mağfiret edecek değildir. Bu öyle bir cinayettir ki haklarında mağfiret hakkını kaybettirmiştir onlara. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ. Allah onları doğru bir yola hidayet edecek de değildir. İlla tarika cehennem, bir yol var onlara, o da cehenneme giden yoldur. Küfür yoludur. اَعْمَلُوا كُلُّمْ müyesser. Amel edin, herkes neticede nereye girecekse onun yolundadır. Zulüm yapıyorsa cehennemin yolundadır. Kibir içindeyse cehennemin yolundadır. Hevai nefsine esir ise cehennemin yolundadır. Gaflet içindeyse cehennemin yolundadır. Cehalet içindeyse cehennemin yolundadır. Herkes neticede nereye gidecekse onun yolunda, o yolun erkanını yaşamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İsrailoğullarının taaddasını anlatırken, senin ümmetinin senden istediğinden daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki, sen bize Allah'ı göster de inanmış olalım. فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Sonra da ayet diyor ki, saika, başlarında patlayacak büyük bela, kendilerini mahveden musibet, onların tepelerinde çaktı, bu onların zulmünden ötürüydü. Zulmü, küfre götürücü bir amil olarak görüyoruz. Devlet tebasına zulmederse, hükümet erkanı tebasına zulmederse, devletin reisi millete zulmederse, millet kendi kendine zulmederse, millet ahfadına zulmederse, çoluk çocuğuna zulmederse, onların hukukunu nazarı itibarı almazsa, o milletin başında çakacak saikalar hazır demektir. O milletin başında patlayacak belalar, musibetler hazır demektir. O milleti Allah küfre de iter. Büyük bir gaflet, aile efradı görmeme, gözetmeme, ciddi kontrol yapamama, büyük bir taadda ve tecavüz olduğundan Allah bugünkü başı bozukları, serseri ve sergerdanları bütün alemi İslam'a musallat etti. Gelecek nesillerin de bunlara bağlı gelişmesini, oluşmasını arzu etmiyorsanız, zulmü terk ediniz, haddinizi biliniz, hukuku ilahiye tecavüzden titreyiniz. Titreyelim, Allah kalplerimize ürperme ve titreme ihsan eylesin. Küfre itici amillerden birisi de insanın hiç gerekmediği halde, gerekmediği yerden korkusudur. Nicelerini korku dinden çıkarmıştır. Ve nicelerini korku küfrü hoş görmeye zorlamıştır. Nice kimseler vardır dininden taviz vermiş, bilememiş zavallı, küfür adına attığı her adım neticede kendisini küfrü mutlaka götürmüştür. Niceleri makamını kaybetme endişesiyle kafire taviz vermiş, küfre ait şeyleri hoş görmüştür korkusundan.
Sineğin ısırmasından kaçmış ama yılanın ağzına girmiştir. Bir kafirden korkmuş, en büyük kafir ve düşmanı olan şeytanın ağzına girmiştir. Nefsin kucağına düşmüştür. Halbuki en büyük düşman insanın nefsi ve şeytanıdır. Halk arasında meşhur şekliyle "Âdâ aduvike nefsükelleti beyne cenbeyk." Allah Resulü'nün ifade tarzıyla "Âdâ âdâike nefsükelleti beyne cenbeyk." Senin düşmanların en büyüğü, canını alacak, kanını emecek düşmanın senin nefsin ve şeytanındır. Ona karşı müteyakkız ol. O bir düşmandan korkmuş, sinekten kaçmış, yılanın ağzına girmiştir. Çok hak ve hakikati bu uğurda feda etmiştir. Şeriata ait, dine ait nice meseleleri feda etmiştir. Sadece dünyada yaşayabilmek için. Allah Resulü devrinde de vardı bu kabil. Daha önceki devirlerde de vardı. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Yemin ediyorlar Habibim senden olduklarına dair. Korkularından, yemin ediyorlar senden olduklarına. Allah kasem eder ki onların seninle hiçbir alakası yok. Fakat onlar sadece korkularından senden görünüyorlar. Bu kafirin, münafıkın dünya menfaati adına Allah Resulü'nün saflarında yerini almasını anlatmaktır. Bunun aksine gelince mümin, bütün dünya aleyhinde tahşidat yapsa, gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden, hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ Dediler ki bütün alem sizin aleyhinizde entikalar çeviriyor. Sizin için komplolar kuruyorlar. Sizi tuzağa düşürmek istiyorlar. Hazırlanmışlar, tenkil edecekler sizi. فَخْشَوْهُمْ Korkuttular onları. Bütün bu dedikodu, bütün bu söylentiler, bütün bu ihafeler sadece onların imanını artırır. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ İmanı artan nedir? Allah bize kafidir, el verir yeter, o ne güzel vekildir. Ali veli değil, vekaletini Allah'a veren insan çok sağlam bir yere dayanmıştır. Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. Evet, Cenab-ı Hak bizi inşallahü teala bu korku vartasında da muhafaza buyursun, bu yolla küfre düşmekten korusun. Hz. Musa'nın karşısında dize gelen sehara, sihirbazlar, Firavun tarafından tehdit ediliyorlardı. İnnehu lekebirukumul-lezî allemakumus-sihr فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ ف۪ي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَ اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقَى Bu sizin büyüğünüz ve benden izin almadan siz ona uyuyorsunuz diyordu. Hz. Musa'ya uyduklarından, iman ettiklerinden ötürü. Firavun kibriyle kendini ilah görüyordu. Yeryüzünde tek sultan sahibi görüyordu. Sihirbazlar büyük hakikat karşısında dize gelip amenna bi rabbil alemin deyince küfür şımarttı, çıldırttı onu. Bana sormadan nasıl Müslüman oluyorsunuz diyordu. Allah bizi yaratırken sana sormadı ki biz ona iman ederken sana soralım. Ben de sizi ellerinizden ayaklarınızdan çaprazvari keseceğim. Sonra hurma ağaçlarını asacağım. Göreceksiniz kimin kime azabı daha şiddetli olduğunu. Biraz evvel Firavun'un karşısında secde eden, iman ettikten sonra baş kaldıran o sihirbazlar hepsi bir ağızdan şöyle diyorlardı. Kur'an bize onları takdir ve tebcil adı altında vaziyetlerini anlatıyor. Takdi ma ente kad, innema takdi hâzihil hayâtid dünya. İstediğini yapıver, bir hükme varacaksın. Bizim hakkımızda bir hükmü infaz edeceksin, bizi öldüreceksin. Şu dünya hayatını bitirirsin. Takdi ma ente kad, innema takdi hâzihil hayâtid dünya. Sen sadece şu dünya hayatını hitame erdirirsin. Ebedi sermedi ahiret hayatı var. Cemali ba kemali var. O cemalin cilve endaz cilveleri olan cennet var. Cennette Allah'ın nimetleri var. Diyorlardı. Korkmayan, sadece Allah'tan korkan, kalbine o duyguyu yerleştiren, imanda sebat ediyor, inhiraftan korunmuş oluyor. Korkan, hayatı dünya hayatı sayan,
dünya hayatına bütün benliğiyle bağlanan, içine gömülen bir insan, o hayatı kaybetmemek için bazen bir kurbağadan korkuyor, sırtlanın ağzına giriyor, bazen sinekten kaçıyor, yılan tarafından sokuluyor. Çok cüz'i şeyleri kaybetmeme hevesi bahanesiyle çok büyük şeyleri kaybediyor. Allah bu inhiraftan da bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kısaca arz ettiğim şeyleri takdim edeyim. İnsanı küfre iten amillerden biri cehalet, bilgisizliktir. İmana götüren şeyin ne olduğunu arz edeceğim. İkincisi, insanın hevası ve havanın hasıl ettiği inhirafı, sapmasıdır. Füze buradan aya doğru gönderilirken, saptırıcı ciddi bir amil onu saptırırsa, aya gideyim derken güneşin etrafında dönmeye başlar, orada bir mahrek çizmeye başlar. Bazen çok kuvvetli amiller, senin isteğin ve arzun hilafına seni saptırır, farkına varamazsın. Heva sende inhiraf hasıl eder, Allah'a kulluk yapacağın yerde nefsine kul olursun. Saptıran amillerden bir tanesi kibir ve inattır. Her birerleri teker teker küfre götürücü kuvvetli amildir. Ve bir diğeri de zulümdür. Haddini bilmeme, hukukullah'a tecavüz etme, insanların hakkını hiçe sayma. Hadis-i şerifte insanlara şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmez buyurulmaktadır. İnsanların hukukuna karşı hürmeti olmayan, onlara karşı saygılı olmayan, onlardan gördüğü iyilik karşısında medyunu şükran olmayan bir insan, içinde şükür hissi yok demektir onun, o insan Allah'a da şükretmez. Allah Resulü buyuruyor, kim aksine ne derse desin. Evet, insanın hukukuna, Allah'ın hukukuna müşterek riayet etme, bu adalet ve istikamettir. Bunu terk etme zulümdür ve küfrün temelindeki büyük temel taşlardan birisidir. Bir diğeri de korkudur. İnsanların her şeyden ürkmesi ve korkması, bunun altında da Allah'tan korkmama, Allah'a karşı saygılı olmama vardır. Makamın gitmesinden korkma, mevkiin gitmesinden korkma, servetin gitmesinden korkma, dünyanın gitmesinden korkma vardır. Ceza amelin cinsinden geldiği için Allah korktuğu şeyleri insanların başına musallat etmiştir. Allah'tan korkmayıp başka şeylerden korkanların elinden Allah her şeyi almış, korktukları şeyleri başlarına ters çevirmiştir. Bütün bunlar küfre götürücü amillerdir. Vaktin müsaadesi olmamakla beraber 2-3 cümleyle imana götürücü sebepleri de arz edeyim. Bu iki meselenin mukayesesini yaparken ilim mi insanı Allah'tan uzaklaştırıyor yoksa cehalet mi görmüş olalım. Bir batılı düşünür, az ilim insanı imansız yapar, çok ilim insanı Allah'a bağlar. Yarım ilimle işe mübaşeret eden kimseler, yarım hekimin cana kıydığı gibi can evine kıymışlardır bu milletin neslini dinsiz yapmışlardır. Yarım ilimle işe konulan, yarışta, pistte ortadan çıkanlar, elektriğin manasını buradaki tellerle anlatmaya çalışan nadanlar, kendileri gibi nadan bir nesil yetiştirmiş, milleti dinden, imandan etmişlerdir. İmana götürücü amiller akıldır. İmana götürücü amiller fikirdir. İmana götürücü amiller ilimdir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında inne fî zâlike leâyâtin liqavmin ya'kilûn. Aklı olan kimseler için şu serap-ı ayet olan kainatta ibret alacak neler vardır? İnsanın simasında, gözünün yapılışında, burnunun yerine yerleştirilmesinde, kulaklarının muntazam şuralara konmasında ve vücudun kıvamında mükemmel şekilde bulunmasında ayetler vardır ama aklı olanlar için. Aklını kullanan istifade edecektir. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an ve İslam meseleleri akla havale ediyor. Aklın muhakemesi altına veriyor. Demek oluyor ki akıl insanı Allah'a götürücü bir amildir. El verir ki insan onun sırtına binsin, gözüyle gördüğü şeyleri akıl hakemliğiyle güzel değerlendirmiş olsun. İnne fî zâlike leâyeten liqavmin yetefekkerûn.
Başka ayetiyle bunda da tefekkür eden bir cemaat için ibret vardır. İnsanın, dikkat buyur, aklı yoksa bir insanın muhakeme edemez. Tefekkürü yoksa yapıcıyı bilemez, saniyi bilemez. İlmi de yoksa neticeye ulaşamaz. İlimsiz neticeye ulaşılamaz. İlim olacak ki neticeye ulaşasın. Öyleyse inne fî zâlike leâyeten liqavmin yetefekkerûn. Bunda tefekkür eden cemaat için bir mucize vardır, bir ayet vardır, bir nişan vardır, bir alamet vardır. Ama tefekkür etmiyorsa binlerce alamet olsa bir tane değil, onlardan dahi ibret almayacaktır. İnne fî zâlike leâyâtin lil'âlimîn. Başka bir ayette bunda alimler için alametler, mucizeler vardır. İlim sahipleri için mucizeler vardır. Ama hakiki ilmi elde edememişse, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ise sadece dünya hayatına ait şeyleri yarım yamalak biliyorsa, dünyayı, ukbayı birer menzil gibi hazırlayan, onun emrine müheyya eden, onun rahatına arz eden Allah'ı bilemeyecek, o mevzuda ciddi hiçbir fikre sahip olamayacaktır. İşte küfre götürücü amiller ve işte imana götüren sebepler. Öyleyse biz inşallah Teala bundan sonraki derslerimizde akıl yolu, ilim yolu, mantık yolu, tefekkür yolunu ihtiyar etmek suretiyle bir taraftan ilmimize bir şeyler ilavesinde bulunurken bir taraftan da marifeti sani hakkında kanaatimizi genişletmeye çalışacağız. Bir kanunu arz edeyim burada. Hilkatın gayesi Allah'ı bilmektir. Bizim varoluşumuzun gayesi Allah hakkında sağlam kanaate sahip olmaktır. Marifeti ilahiyeyi netice vermeyen şeylerle uğraşmak boş, malayani ve abestir. Neticede iş Allah marifetine gidip dayanmıyorsa onunla uğraşmak da boş ve abestir. Bu noktadan da çıkış yaparak şu hususu arz edeyim. İslam meseleyi bu şekilde ele alırsa, Kur'an bize böyle anlatırsa, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugüne tercüman olursa bundan şu netice çıkar. İslam bir taraftan insanları ümit kaynağı olan, saadet kaynağı olan, itminan kaynağı olan Allah'a iman ufkuna götürüyor. Beri tarafta götürdüğü yolda demet demet insana marifet kazandırıyor. Çünkü mümin daima araştıracak, daima düşünecek, daima karıştıracak. Atomlar alemine girecek, atomların o süratli hareketinde, çekirdekle elektronlar arasındaki mesafede, mesafenin ölçülü oluşunda ve bunun güneş sisteminin küçük bir minyatürü bulunmasında ibretler, hikmetler araştıracak, dalgalar içine girecek, iyonlaşmalar içine girecek, hepsinde Allah marifetine ait bir şeylerle dönecek ve dönerken de coşacak. Allah'ım sana binlerce hamdolsun, her şey sana anlatıyor diyecek. Var mı daha başka araştırayım diyecek. Teleskobu gözlerine koyacak. Allah'ın ayatını yıldızların simalarında seyretmeye çalışacak. Dev cüsseleriyle kaçan, saat ola kaçan nebulozlarda seyretmeye çalışacak. Güneş sisteminin baş döndürücü dönmesi altında seyretmeye çalışacak. Demet demet marifetlerle dönecek. Tıpkı bir arı gibi güneşin yüzüne konacak bir çiçek alacak. Ayın simasına konacak ayrı bir şey alacak. İnsanın simasına konup ayrı bir şey alacak. Tekrar yine dönecek, tekrar gidecek, tekrar gelecek. Coşkun bir heyecanla, alabildiğini aşkla ve şevkle hem ilmini artıracak hem de marifeti saniye bu çalışması medar olacak. Bu noktayı nazardan da İslam'ı asla ilmin karşısında göremeyiz, tefekkürün karşısında göremeyiz. Hele hele onu gericilikle, gerici bir din olmakla asla ve kat'a ittiham edemeyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Marifetimizi artırmaya bizleri muvaffak kılsın. Bundan sonra dinleyeceğimiz şeyleri rızası istikametinde değerlendirmeye de muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Şu hususları da arz etmeyi düşünmüştüm ama artık önümüzdeki derste öyleyse kalbimizi nelerden temizleyelim ve öyleyse bizi Allah'a götüren yollar nelerdir onları bilelim diyecektim ama vakit müsait olmadığı için
bu kadarlıkla bugün iktifa edelim. Önümüzdeki derste bıraktığımız yerden başlar, Allah yaşatır, getirirse yürütürüz inşallah Teala. Lillahi Teala'l-Fatiha.